Kaldırdık misinayı. Yine atış yaptık. Kurşun doğal olarak batıyor. Şamandıra yüzüyor. Evet. Sistem bu arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yeni videomuzun konusu gezer şamandıralı yemli olta takımı. Şimdi düşünün, birçoğumuzun yaptığı gibi çok uzun yıllardır geleneksel uyguladığımız yöntem dip takımdır. 3 köstekli, 2 köstekli, yani 2 kancalı, 3 kancalı, dipte armut kurşun atarız denize. Kimimiz zil takar, kimimiz de gözünü oltadan ayırmaz ve bir balığın gelip vurmasını, o yemi görmesini, almasını bekleriz. Peki bir düşünün, ya o yemi gezdirebilseydiniz? Güzel olmaz mıydı? İşte bugün sizinle bunu paylaşacağım. Şamandıralı gezer sistemli, şamandıralı yemli takım. Düşünün, dip takım gibi atabileceksiniz ve attığınız yerde derinliği ve kuralları siz belirliyorsunuz. Derinliği ayarladıktan sonra ve oraya atabildikten sonra zaten şamandıra geri kalan işi yapacak. Orada dilediğiniz gibi ya da akıntıyla beraber uzaklaşacak ya da size doğru gelecek ya da siz toplayıp kamışınızla bir sağa bir sola yaparak balıkların saklandığı, gizlendiği taşların üzerinden yemi geçirip balıkları kışkırtabileceksiniz. İşte bütün bunları gezer şamandıralı olta takımıyla yapacaksınız. Peki hadi yapalım. Bakın bunun için ben turuncu ip misina tercih ettim, böyle görünsün diye. Şimdi bu turuncu ip misina sizin makineden gelen ana bedeniniz. Bak bir daha tekrar ediyorum. Bu benim örnek olarak kullandığım misina bağlarken makineden gelen ana bedenimiz. Tamam mı arkadaşlar? Olayı bunun üzerine inşa edeceğiz. Ve size detayları vereceğim. Arkadaşlar bakın, bunu farz ediyoruz ki bu makinamızda kamıştan çıkan diğer ucunu tuttuk. Olaya ilk önce bir adet stoper takarak başlıyoruz ana beden misinamıza. Bakın burada stoperlerim var. Stoper nedir? Stoper kauçuk, sıkı, ufak bir boncuk ve şöyle halka tellere sarılmıştır. Çünkü bunu ana beden misinanıza geçirmenin başka bir yolu yoktur. Bakın şimdi onu göstereceğim size. Stoper adından anlaşılacağı üzere şamandıramızı ya da boncukları ya da kurşunları stop edecek, durduracak istediğimiz derinlikte. Otomatik bir sistem bu arkadaşlar. O kadar kolay ki ayarlamak ve inanın çok güzel avlar yapacağız bu sistemle. Bunları da kanala yükleyeceğim zaten, göreceksiniz. Havaların düzelmesini bekliyorum. Yani kış şartları malumunuz, 10 gündür yağmur kesilmiyor. Arkadaşlar bakın şöyle net görün. Şöyle halka yapmış üretici. Ne yapıyoruz? Makineden gelen misinamızı halkalardan geçirdik. İlk önce şu telin arasından geçiriyoruz şöyle ve ikiye katlıyoruz bak şu şekilde. Neden? Çünkü buradan bir adet stoper çekerken şöyle göstereyim size, bak. Görüyor musun ip misinam? İkiye katladım. Bir adet içine böyle bu şekilde stoper çekiyorum bak. Çektim stoperimi ve kurtardım. Bak stoper buraya sımsıkı geldi. Bu makineden gelen ana beden. Şimdi gene biriniz oraya yorum yazacak. Hocam mala anlatır gibi anlatmışsın. Çok iyi anladım diye. Ne zaman aklıma gelse gülerim. Değerli bir hobidaşımız yorum olarak yazmıştı daha önceki videolarıma. Konuyu dağıtmayalım. Stoperi çektik. Daha sonra şöyle bir adet boncuk geçiriyoruz arkadaşlar. Hemen stoperin arkasına bir adet boncuk geçirdik. Bak ne oldu? Şurada stoper boncuğumuzu şu anda tutuyor. Fren. Bildiğin fren yaptırıyor bak. Tamam mı? Biraz daha geri alalım. Daha sonra şamandıramızı. Tabi bakın bu iş için özel şamandıralar var. Slide float diye geçer. Ülkemizde var mı bilmiyorum. Kayan şamandıra ya da gezer şamandıra olarak da geçebilir. Yalnız bu şamandıralarla da olur. Fakat parantez açıyorum. Gece avında olay farklıdır. Gece avında yukarıya fosfor koyacağımız için bize ayrıca çengeller ya da şuradan ekstra bir delik açmamız gerekebilir arkadaşlar. Daha sonra şamandıramızı geçiriyoruz. Yönünü zaten söylemeye gerek bile duymuyorum. Bakın ne oldu? Stoper, boncuk ve şamandıra. Şöyle bak hareket ediyor. Neden? Çünkü şamandıranın
içinde kulak çubuğuna benzer o plastik çubuğu tutsun diye kanal var. Bu yüzden. Yani bu sadece EVA köpük değil. Şimdi taktık. Bu sefer ikinci boncuğu geçiriyoruz. Şöyle boncukları fosforlu tercih edin arkadaşlar. Av açısından ekstra performans sağlayabilir. İkinci boncuğu da taktık arkadaşlar. Şimdi şamandıraların belli numaraları ve kaldırabilecekleri gramajlar üretici tarafından her zaman yazılır ve ambalajında ya da satıcı tarafından sorduğunuz zaman cevabını alırsınız. Şimdi örnek veriyorum arkadaşlar. Diyelim ki bu bir 20 gramlık şamandıra. Yani bu şamandıranın maksimum kaldırabileceği yük 20 gram. 20 gramda sen bu şamandırayı o anki akıntı koşullarına göre hem terazide tutabiliyorsun hem de darasını alıyorsun. Yani kaldırma kuvvetini azaltıyorsun. Neden? Balık vurduğu zaman gösterge versin diye. Anlatabiliyor muyum? Şamandıranın 3 görevi vardır. Birincisi yemi attığın yerde tutmak. İkincisi balık vurduğu zaman tasmalamak. Üçüncüsü de işte bu tür sistemlerde yemi takılmadan rahat bir şekilde gezdirmek. Bakın sistem bu. Önce stoper taktık. Sonra bir adet boncuğumuzu taktık. Daha sonra 20 gramlık bir şamandıra taktık. 20 gram olduğunu farz ediyoruz. Ve daha sonra bir boncuk daha taktık. Şimdi olaya ağırlığı eklemeliyiz ki atış yapabilelim. Arkadaşlar inanılmaz mesafelere atış yapılabiliyor. Çok samimi söylüyorum. Çünkü stoperler takılmıyor arkadaşlar. Halkalara takılmıyor. Ama bakın burada bir konuya dikkatinizi çekeceğim ben sizin. Şimdi burada avlandığınız derinlikle kullandığınız olta kamışının boyutu tamamen doğru orantılı. Şimdi şunu bağlayalım, bitirelim, anlatacağım. Bakın daha sonra hemen ağırlığımı taktım. 20 gramlık bir şamandıraya 10 gram 2 de sıkma kurşun atarsınız altına dibine. 15 gram yaparsınız. Yani o anki şartlara göre ayarlamak gerekiyor. Akıntıya göre ezber konuşmayalım. Bakın bitmişi bu. Stoper, bir adet boncuk, kanallı şamandıra, bir adet daha boncuk ve ağırlık. Şimdi tüm bunları senkronize etmek, bağlamak için bir adet fır döndü. Fır döndüğü de hemen bağlıyoruz arkadaşlar şöyle. Bir palomar düğüm atalım şuna. Hemen şöyle ufak göstermelik yapıyoruz zaten. Şu anda sağlamlık derdimiz değil. Evet. Tamam, neredeyse bitti sayılır. Tamam, bağladım. Düğüm artığını kesiyoruz. Tamamdır. Bakın sistem bu. Şu anda sistem bu, hazır. Altta kurşun atışımıza yardımcı olacak ve ileriye fırlayacak. Üstünde bir adet boncuk, arada şamandıra ve bir adet daha boncuk ve ayarladığımız derinlikte stoper. Size şöyle anlatayım. Farz edelim ki meraya geldim. Meranın derinliğini aşağı yukarı biliyorum. Hadi diyelim ki gel gitle de yarım metre, 1 metre yükselmiş su diyelim. Bunları hesaplıyorsunuz ve yemin takılmaması için ne yaparsınız? Yani yaklaşık bir 50 santim tabandan yukarıda gezdirmeyi tercih edersiniz. Zaten buraya bağlayacağınız beden ve iğne etrafta dolaşacak, serbest gezecek. Yemi de güzel takmışsanız kayalara takılması yani hasbelkader. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bakın bu mekanizma hazır. Şu an kancayı bağlamadım, onu bağlayacağım. Bunun nasıl çalıştığını anlatayım çünkü uzayacak. Şimdi arkadaşlar bakın atış yapmaya geliyorum. Bu benim makineden gelen bir Sinan. Bak ne oluyor? Her şey burada. Stoper kanallara giriyor ama makine kılavuzunda sıkışıyor ki buna ihtiyacın kalmayacak. Neden? Az önce söylediğim konuya bağlıyorum. Dikkatle dinle. Derinliği biliyorum, farz edelim ki. Derinlik diyelim ki 3 metre. Tamam mı? Benim kamışımın boyunun en az 3 metre olması lazım. Neden? Çünkü ben buradan 2,5 metre kadar stoperi açtığım zaman arkadaşlar şöyle, yani hani istiyoruz ya 3 metre yem dibe inecek, şamandıra böyle 3 metre yukarıya kalkacak. İşte burada kamışınız kısa olursa stoperiniz makineye kadar gelir topladığınızda ve
makinenin misina sarma kılavuzunda sıkışır kalır. Ama halkalardan sorunsuz geçiyor. Sistem bu. Şimdi rakamları %1 ölçek olarak alalım. 1/100 olarak alalım. Şimdi farz edelim ki ben 1 metrede yüzdürüyorum arkadaşlar. Şöyle 10 santim. Bunun 1 metre olduğunu farz edelim. Tamam mı? Öyle canlandırın. Bakın atış yaptım ben şimdi. Atış yaptım hop. Elimi su tabanı olarak hayal edin. Elim su. Çarptı buraya. Şamandırayı kaldırdı su. Bak ağırlık dibe indi. Anlatabiliyor muyum? Şamandıra kaldıracağı ağırlığı aşağı salacak. Ama stoper durdurunca şamandıra yüzeyde yüzecek. Diyelim ki daha derin yapmak istiyoruz. Kaldırdık misinayı. Yine atış yaptık. Kurşun doğal olarak batıyor. Şamandıra yüzüyor. Evet. Sistem bu arkadaşlar. Son olarak ne yapıyoruz? Sistemimize mono misinayla kanca ekliyoruz. Tabi göremeyeceğiniz için ben bunu da ip misinayla yapacağım. Burada fluorokarbon misinalar, lider misinalar tercih edin. Hakikaten arkadaşlar çok işe yarıyor. Balık huylanmıyor. Bakın ne yapıyorum? Avıma ve amacıma uygun bir kanca seçiyorum arkadaşlar. İhtiyacım olan bir kanca seçiyorum. Avıma ve amacıma uygun. Çok basit. Hemen bildiğiniz bir düğümü kancanıza atıyorsunuz. Evet. Kancamı bağladım. Daha sonra kancamı fır döndünün diğer ucuna bağlıyorum. Şimdi size çok önemli bir detay daha söyleyeceğim. Sakın bunu unutmayın. Sakın kesinlikle avın performansına inanılmaz etkisi var. İnanılmaz etkisi var. Ve bunu kullandığınız zaman farkı göreceksiniz. Tamam bağladım. Bakın gezer şamandıralı sistemin bitmişi bu. Bak kanca böyle. Buraya hiçbir şey koymayacaksın. Eğer olur da alışamazsan atış yaparken eğer bedene dolaşıyor falan dersen tam orta yere 1 gram kıstırma kurşun koyabilirsin. Atışını biraz daha stabil eder. Ama koymazsan serbest gezer bu böyle. O zaman balığı kandırma şansın daha yüksek olur. Bak şimdi atış yaptık. Doğal olarak ne oldu? Kurşun düştü. Evet aynen böyle işte. Şamandıra'da ayarladığımız derinliğe gitti. Olay bu. Bak stoper, boncuk, şamandıra, boncuk ve kurşun. Daha sonra fır döndü ve fır döndüden sonra kancanız. Gelelim en önemli püf noktaya. Arkadaşlar bu sistemde yeminiz merayı ve akıntıyı takip ederek ve sizin hareketlerinizle bütün merada yemi böyle gezdirecek arkadaşlar. Küçük balıkları, o ufak yaramaz, o küçük hırsızları unutmayın. O küçük balıklar kancanıza takılmaz ama yeminizi küçük tırtıklayıp kancanızı boşaltır boşuna beklersiniz. Ne yapacaksınız? Kesinlikle yem ipi kullanın arkadaşlar. Küçük balıklar tırtıklasa bile yemin %80'i kancada kalıyor. Ve doğru bir balığa denk gelince kaptığı anda bir bakıyorsunuz cüp şamandıra batmış. Sistem bu. Evet. Dediğim gibi unutmayın, ne kadar derinliğe ihtiyacınız varsa o kadar uzun bir kamışa ihtiyacınız var. Bu iş böyle. Eğer 4 metre beden yapacaksan, yani şamandıra su yüzeyinde dururken kurşunun 4 metre inmesini istiyorsan, o zaman 5-6 metrelik bir kamış gayet işini görecektir ki bu işte araştırdığım, öğrendiğim kadarıyla 6 metrelik halkalı kamışlar standart. Peki bunu nerede kullanacaksınız? Arkadaşlar bunu kayalık, kırma taşlık, yani dip takım atıp da takılan her merada kullanabilirsiniz. Ve size samimi söylüyorum, bu tip meralarda, yani çok takılan meralarda çok balık olur arkadaşlar. Havalar düzelince ava gidiyoruz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı gelsin istiyorsanız aşağıda like butonundan basıp bana like atabilirsiniz. İlk yüklediğim videolar, yeni yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olmak isterseniz bakın sol tarafta kanala abone ol butonu var. Oraya tıkla, yanında bir zil simgesi çıkacak. Oraya tıkla ve üstten bildirimleri tümü seçeneği olarak işaretle. Yeni videoda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar.